Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Yaz geliyor, artık bahara yaklaştık ve herkes de göbeğimi nasıl eritirim diye böyle sıkıntıları var. Göbeği eritmek de o kadar da kolay değil. Bugün göbeği eritmenin püf noktalarını konuşacağız. Ve kiminle konuşuyoruz? Alerji ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Yasemin Çalışır ile konuşacağız. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş buldum hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya herkes göbekten konuşuyor, benim de var göbeğim. Şimdi önce bir şunu konuşalım. Göbek deyince ne anlıyoruz? Şimdi otururken bir insanın göbeği çıkar mı? Göbeği oturdunuz, şöyle bakın bende de göbek var. Bu göbek otururken olması göbek midir? Göbekli bir insanı nasıl ayırıyorsunuz? Yani göbek tabii bazıları da var ki bayağı göbek var. Onda belli. Ama bazen de göbek, hafif bir göbek var. Ama bir türlü de o göbek eritmek gerçekten zor. Burada göbekli deyince bu kiloyu nasıl anlıyorsunuz? Böyle bir cihaz var mı? Göbeği anlamanın, göbekteki yağı anlamanın veya yağ hangi bölgede var? Biliyorsun erkeklerde göbekte var, bayanlarda da basenlerde var. Göbeği nasıl anlıyoruz? Şimdi ilk olarak belirli vücut tipleri var. Elma tipi, armut dediğimiz vücut tipleri var. Bu vücut tiplerinde genelde elma tipi vücut tipinde karında yağlanma olur, abdominal yağlanma olur. Bunu da profesyonel vücut analiz cihazlarıyla anlıyoruz aslında. Profesyonel tartılarda yağ, kas, su hepsini görebiliyoruz. Burada önemli olan iç yağlanma yani organ yağlanması. Elma tipi vücut her zaman çok daha tehlikelidir. Çünkü direkt karında yağ depolandığı için organlarda yağlanma başlar. Bu hastaların genelde kolesterol seviyeleri yüksek olur, tansiyonları yüksek olur. Bununla birlikte bir insanın oturuşundan göbeği olup olmadığını anlayabiliriz. Dik oturur pozisyonda hala göbek varsa evet göbekli diyoruz ama dik oturmuyorsa, yan oturuyorsa, yamuk oturuyorsa o zaman göbekli demiyoruz. Hafif alt karnımızın olması üreme organlarından dolayı gayet normal. Alt karın özellikle kadınlarda daha önde olur. Erkeklerde daha içeride olur. Alt karınla göbeği karıştırmayalım. Burada önemli olan vücudunuzda ne kadar yağ olduğu, vücudunuzdaki yağ oranı yüzdesi. Yani şimdi benim göbeğim var mı yok mu? Şu an sizin göbeğiniz oturuşunuzla alakalı. Sizin alt karnınız var. Göbekli değilsiniz. Bu kadar Göbekli sporla değil. O zaman bak, alt mümkün karnım, değil zaten. Bak buna sevindim alt karnım ama cihazlarda da iç yağlanmada bir türlü 7'nin altına inmedi. İç yağlanmayı düşürebilmek için kırmızı etten, sakatattan ve alkolden uzak durmak gerekiyor. Kırmızı etten bir de. Evet. Çünkü kırmızı et sindirimi hem çok zor hem çok uzun hem de yağlı olduğu için damar tıkanıklığına sebep olabiliyor. Aynı zamanda sakatatların da sindirimi çok zor. Bunların üçünü diyetinizden bir 3 hafta çıkartın hocam. Direkt seviyeler düşmeye başlayacak. Alkol kullanmıyordu. Kırmızı et nereden çıktı? Onu anlamadım. Yani kırmızı et demek ki sindirimiz zor. Ne yiyeceğiz? Et yemezsek tavuk eti mi yiyeceğiz? Tavuk, hindi, balık bunları tüketebilirim. Balık. Ama tavukta da diyorlar salmonella riski var, böyle enfeksiyon riski var. Şöyle, o zaman köy tavuğu tercih etmeye çalışacağız. Doğal tavuk yemeye çalışacağız. Bununla birlikte hindi veya somon, levrek, çupra gibi büyük balıkları tercih edebilirsiniz. Bakın balık ve hindi eti çıktı demek ki burada. Hindi etini tavsiye etmek lazım ve balığı tavsiye etmek lazım. Kırmızı etten de kaldık ki biz de dana eti rahat yiyebiliyoruz diye dana eti yemeye çalışıyorduk. Demek ki dana eti de sindirimi zor olduğu için. Fazlası zarar. Yani her Fazlası şeyde zarar ama olduğu yiyebiliriz gibi. ama. Yani şöyle haftada 1 veya 2 gün tüketebilirsiniz ama iç yağlanmanız yüksekse, ailenizde kalp krizi, şeker, tansiyon gibi genetik rahatsızlıklar varsa öncesinde bir 3 hafta eliminasyon yapıp kolesterol seviyelerini düşürüp ondan sonrasında haftada 1-2 şeklinde tüketebilirsiniz. Demek ki püf noktalardan bir tanesi. Ne yapmamız gerekiyor? Dana etini 1-2 gün yiyebiliriz ama daha çok hindi eti ve balık eti tüketiyoruz. Alkolden uzak duruyoruz. Alkolden niye uzak duruyoruz? Alkol ne yapıyor? Şöyle, alkol aslında vücuda girdiğinde direkt yağ olarak girmiyor. Kalori olarak, karbonhidrat olarak vücuduma giriyor. Ama daha sonrasında yeterli su tüketmediğimde karaciğer onu yağ olarak depoluyor. Bu sefer direkt yine deri altı kıvrım kalınlığımı arttırmış oluyorum. Karın bölgem genişlemiş oluyor. Bununla birlikte yine yeterli su içmediğimde vücudumda çok fazla ödem birikiyor. Ödem de yapıyor. Yani bu
ödem niye oluyor peki? Özellikle kahve içsek bu ödem gitmez mi? Çay içsek, kahve içsek. Yok hocam, aslında tam tersi. Siz ödemli oluyorsanız ve yeteri kadar su tüketmiyorsanız, bunun üzerine bir de çay ve kahve içtiğinizde diüretikleri daha fazla vücudunuza aldığınızda vücut diyor ki benim içimde zaten yeteri miktarda su yok, dehidreyim, savaşta veya kıtlıktayım deyip o suyu tutmaya devam ediyor. Yine aşırı ödemlenmiş oluyorsunuz. Demek ki hem kahve içtik hem çay içtik. Çok su dehidrate olduk, yani su attık ama bu sefer alkol aldınız. Tamamen kilo oluyor, yağ oluyor. Demek ki alkolden uzak duruyoruz. Şimdiye kadar neyi kestik? Alkol gitti. Alkol yasak. Kırmızı eti az tüketiyoruz. Şimdilik 2'de devam ediyoruz. Peki acaba bu kilo vermede, göbeği eritmede beslenme mi önemli, spor mu önemli? İkisini birlikte yapacağız. Tek başına beslenme de tek başına spor değil. Hangisi önce geliyor? %60 Spora mı önce başlasınlar, beslenme. diyete mi başlasınlar önce? %60 beslenme. Yani önce beslenme düzenlerini değiştirsinler. Bir kere sirkadiyen ritme göre beslenmeleri gerekiyor. Aralıklı oruç yapabilirler. Öğün sayılarını azaltıp açlık süresini uzattıkları zaman zaten karın yağlarından, depo yağlardan harcandığı için direkt daha rahatlamış olacaklar. Peki kaç öğün yiyelim? 2 ana öğün, bir ara öğün şeklinde beslenebilirsiniz. Hangi saatlerde? Aralıklı oruç yapacaksanız 12-1 gibi orucu açıp daha sonrasında 3,5-4'te bir ara öğün yapıp akşam en geç 7 ile 8'de bitirmemiz lazım. Ha, bak. Demek ki sabah kahvaltı yokken 1'de yiyeceğiz, öyle mi? Sabah kahvaltıda çay içebiliyor muyuz, kahve içebiliyor muyuz sabah? Kalorisiz sıvıları 12'ye 1'e kadar tüketebilirsiniz. Bitki çayı, kahve, su vesaire, ama orada da yine az önce bahsettiğimiz gibi dehidre olmamamız lazım. Vücutta yeteri miktarda su olması lazım. O yüzden de günlük 3 litre su içmesini 3 istiyoruz. litre. Evet. Aman Allah'ım, 3 litrede biraz fazla oldu ama demek ki içeceğiz. Demek ki öğleye kadar sıvı alıyoruz, bitki çayı alabiliyoruz, kahve içebiliyoruz, su alıyoruz. Ama yemek yemiyoruz. Ve bir bisküvi, bir kek falan. O zaman yine bozmuş oluyorsunuz. Bak, çünkü görüyorsun, önemli kek de olan... yok, bisküvi de yok, hiçbir şey yok. Siz olun, bir şey yemiyoruz. Ne içiyoruz? Demek ki su, bitki çayı, Soda yani içelim. yapıyoruz. Tamam. Öğlen 12'yi zor ediyoruz. 12'de ne yiyeceğiz? 12'de ilk olarak güzel bir, eğer yumurtaya intoleransı ya da alerjileri yoksa güzel bir yumurta, kaliteli proteinle başlayabilirler. Yumurta, kaç Haşlanmış tane yumurta? 2 tane yumurta tüketebilirler. Haşlanmış olabilir, zeytinyağında omlet şeklinde olabilir. Güzel bir söğüş tabağı yapmalarını istiyoruz. Tere, roka, maydanoz, dereotu, kuzu Yeşillikler, kulağı, evet. yeşillikleri tabakta bulundursunlar. Ayrı bir servis Evet. tabağını, çünkü lif almamız lazım tokluk süresini yine uzatabilmemiz için. Bununla birlikte süt ve süt ürünleriyle problemleri yoksa peynir tüketebilirler. Ama tam yağlı ezine peyniri değil tabii ki. Tam yağlı da olmayacak. Değil. Ne Ya yok? yarım yağlı ya da yağsız. Dil Yağsız. peyniri, süzme peynir, tuzsuz lor peyniri olabilir. Tamam. Zeytin tüketmelerini istiyoruz. Siyah yeşil fark etmez ama önemli olan tuzsuz bir zeytin olması. Tuzsuz zeytin, evet. Bununla birlikte bir porsiyon meyve tüketmelerini istiyoruz. Çünkü uzun süre açlıkta şeker artık düşmüş Bir olacak. porsiyon meyve deyince ne oluyor bu bir porsiyon meyve? Kocaman bir muz. Hayır. Ne yiyeceğiz peki? Yani açız da yani. Bir porsiyon meyvenin karşılığı meyveden meyveye değişmekle birlikte muz için bir yerli muz olabilir. Bir orta boy elma olabilir. 4 tane hurma olabilir. Meyvelerin porsiyonları için. Ne güzel. O zaman bir hurma yiyebiliyoruz. 4 tane. Hurmalar da çok büyük olmasın, hormonlu olmasın ona göre. Orta boy bir elma veya yerli muz. Yani çok büyük muz da tüketemiyoruz. Yani onu yedik, tamam. Zeytin yedik, tuzsuz. Bal. Bal bir tatlı kaşığı olabilir ama doğal bir bal olması gerekiyor. Fabrikasyon tatlı bal kaşığı. istemiyoruz. Bir tatlı kaşığı da bal. Bir tatlı kaşığı kime yeter? Bir tatlı kaşığı bal, meyve, üzerine tarçın eklediğimizde böyle gayet güzel tatlı gibi olacağı Yani için bal kaymak mesela- yok yani, öyle mi? Bal kaymak. Hayır. Bal kaymak da yok. Yani biraz peki bu açlık yaratmaz mı bu? İnsanın gözünün açlığı nasıl olacak gidecek? Şöyle avokado ekleyeceğiz. Bunun Avokado. yanında evet çeyrek avokado her sabah tüketmeleri gerekiyor.
Karbonhidrat olarak da burada ekmek tükettireceğiz. Yani bir dilim ekmek vereceğiz ya da 2 tane karabuğday patlağı, pirinç patlağı bunları tüketecekler. Bir dilim mi ekmek? Evet. Bir dilim. Evet. Buğday ekmeği mi? Tam tahıllı olabilir, çavdar olabilir, siyez olabilir ama tam tahıllı olması gerekiyor. Karabuğday? Temelde karabuğday da olur. Hatta glutensiz daha az şişkinlik yapar. Onu da tüketebilirler. Bir dilim. Peki glutensiz ekmek veya karabuğday olunca 2 dilim olmaz mı? Olmaz çünkü kalori değişmiyor. İçindeki gluten çıktı diye kaloride bir fark olmuyor. Demek ki bir dilim ekmek koparabildik. 2 dilimi bile koparamadık. Bir tatlı kaşığı bal koparabildik. Peki reçel veya bunun dışında başka Pekmez. tahin, pekmez. Tahinle pekmez şu şekilde: bir yemek kaşığı tahin, bir yemek kaşığı pekmez karıştırıp tüketebilirler. Bağışıklık Bak 2 çorba kaşığı oldu o zaman. 2 yemek kaşığı oldu. O zaman o daha iyi. Baldan Ama onu tüketirsem balı tüketmeyeceğim. balı tüketiyor. Bu daha iyi bence. Pekmezle demek ki bir çorba kaşığı, pekmezle bir çorba kaşığı tahini demek ki birleştirelim. O daha ekmeğimiz de var, bir dilim ekmeğimiz. Onunla güzelce yiyebiliriz. Buradaki porsiyonlar aslında rehber gibi düşünsünler. Çünkü 100 kilo birinin programıyla 50 kilo birinin programı aynı olmayacak. Tabii burada da diyetisyenlerimiz devreye giriyor. Önce kalori hesaplanacak. Belki Evet. kilonuza göre, kalori ihtiyacınıza göre belki bu porsiyonlar da biraz değişebilir. Aynen öyle. Bu bana göre olan kısmı. Ben kendime göre şu anda diyetisyen desteği alıyorum. Ne yaptık? Bir çorba kaşığı pekmez, bir çorba kaşığı tahin kurtardık. Onun yanında bir dilim ekmek, zeytin. Zeytin kaç tane? 8-10 tane tüketebilirsiniz. 8-10 tane sayalım. Daha fazlası zararmış. 10 tane zeytin kurtardık. 8'i geçtik, 10 yapalım. 10 tane zeytin. 2 yumurta veya bu yumurtayı tabii zeytinyağında da pişirebiliriz. Omlet olarak da olabilir. Evet. Peynir, yağsız peynir ne kadar? Bir dilim süzme beyaz peynir olabilir. Herkesin peynir ölçüsü kendi şu 2 parmağıdır. Kendi 2 parmağınız kadar hesaplayabilirsiniz. Ekmek ölçüsü olarak da kendi elinizin uzunluğunu ve kalınlığını düşünebilirsiniz. Ekmeği. Evet. 2 parmak, yani bu kadar peynir iyi. Fena değil. Peynirimizi kurtardık. Avokadomuz ne kadardı? Çeyrek. Çeyrek. Evet. Bir tane bile değil. Hayır. Avokado yağ çünkü. Evet. Yani bu göbek zor gidecek gibi. Demek ki avokadoyu da bir çeyrek tüketebildik. Bunun dışında başka neler? Yeşillikler serbest. Evet. Başka tüketebileceğimiz? Gayet yeterli. Üzerine çörek Yeterli. otu serpersiniz. Bir de yanında tarçın kullanabilirsiniz. Kan Tarçın şekerini kullandık. dengelesin diye. Kahve? Kahveyi ara öğün olarak veriyoruz. 12-1 gibi bunları yedikten sonra 3,5-4,5 gibi bir ara öğün yapmanızı istiyoruz. Orada bir filtre kahve içebilirsiniz. Türk kahvesi içebilirsiniz. Sabah kahvaltıda? Sabah kahvaltıda katı sıvı ayrımı yaptırıyorum. Yemekle birlikte bir şey içirmiyorum. Neden? Çünkü yemekle birlikte bir şey içtiğiniz zaman siz hava yutmuş oluyorsunuz. Onunla birlikte gaz, hazımsızlık ve şişkinliği arttırmış oluyorsunuz. Ama kahvaltıda çay da mı olmayacak? Çok böyle yudum yudum içerseniz ağzınızı ıslatacak kadar bir ince belli bardakta içebilirsiniz. Yani şimdi kahvaltılarda her şey dahil olan kahvaltılarda çay serbest biliyorsun. Yani istediğimiz kadar çay içmek de yok mu yani? Özgür değiliz istediğimiz kadar çay içmekte çünkü o da yine diüretik, ödem tutmamıza sebep olacak. Demek ki bir bardakta çayı ancak içebiliyoruz. Bu şekilde içtik. Peki bu IgG4 testleri yapılması lazım mı önce bu diyete başlamadan önce? Belki de benim bazı gıdalara hazımsızlığım var. Belki bazı gıdalar zarar veriyor bana. Eğer daha önce diyet denemesi yaptıysanız, kilo veremiyorsanız, sürekli geçmeyen kabızlığınız, gaz, hazımsızlık problemleri yaşıyorsanız mutlaka yaptırmalısınız. Çünkü sizin sağlıklı bir gıdaya da intoleransınız olabilir. Bu IgG4 testleri bence her sağlıklı kişinin yaptırmasında fayda var öncesinde. Çünkü bazı belirtiler olmadan da sağlıklı yaşamak için bunların yapılıp ona göre diyetimize dikkat etmemiz iyi olur. Çünkü bu besinler bağırsağa zarar vererek kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ondan dolayı böyle diyette başlayacaksak muhakkak bu intoleransımıza özellikle IgG4 tipi olana bakılmasında fayda var. Evet. Yani şöyle antioksidan ve antiinflamatuar beslendiğinizde bununla birlikte IgG4'teki pozitifleri elediğinizde, eliminasyon yaptığımızda zaten bambaşka bir vücut ortaya çıkmış oluyor. Çok kısa sürelerde 3-4 hafta içerisinde hasta onu fark ediyor. Dediğiniz gibi illa hasta olmasına da gerek yok.
Sağlıklı yaşam için, uzun yaşam için mutlaka tabii ki yaptırmalı. Kronik hastalıklardan da kurtulmak için yaptıracağız. Evet. Peki bunu atlattık. Kahvaltı yaptık öğlen. İkindin dedik. Bir Ara öğün. öğünde bir kahve içebilirim. Espresso bazlı bir kahve olabilir. Espresso bazlı kahvelerde americano içebilirim. Ya da illa süt kullanmak istiyorsam yarım yağlı veya yağsız süt kullanacağım. Süt ve süt ürünleri çünkü direkt deri kıvrım kalınlığımı arttırıyor. Deri altında yağ depolanmasına sebep oluyor. Tamam. Demek ki sütsüz, filtre kahve, americano, Türk kahvesi içebiliyoruz. Peki hangi kahve daha iyi? Türk kahvesi mi, filtre mi, americano mu? Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Mümkün olduğunca doğal demleyebildiğiniz, yani moka potlarda espresso çekerseniz daha iyi olur. Gidip filtre kağıdını çekmezsek daha iyi olur. Çünkü nanoplastiği azaltmamız lazım, işin özünde bu var. Plastiğin en aza indirgendiği genelde cezvede yapılan Türk kahvesi oluyor. Türk kahvesi. Ama makine kahvesinden bahsetmiyorum. Cezvede yapılandan bahsediyorum. Orada nanoplastik çok daha düşük çünkü. Cezvede kahve yapan kalmadı ama artık herkes otomatik kahve yapıyor herkes. Sağlıklı olan o. Demek ki. Fabrikasyon olan dediğiniz gibi makine. Peki tek fincan mı içmek gerekiyor? Bunda double kahve. Günde 2 tane kahve içebilirsiniz. 2 tane kahve içebilir bir günde. Daha Evet. fazla kahve? Daha fazla kahve içemeyiz çünkü yerine suyu koyamayız. Yani koymamız gereken suyu içemeyeceğiz. Bak görüyor musunuz? Birçok yanlışımız var. Durmadan kahve içiyoruz, durmadan çay içiyoruz. Beslenmemiz bu sebeplerden dolayı bozuluyor. Bağırsağımız bozuluyor. Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyoruz. Ben kendimden bunları öğreniyorum. Peki akşama geldik. Akşam yemek yiyeceğiz. Evet. Ne yiyoruz? Akşam en geç 7-8 gibi yemek işini bitirmekte fayda var. Çünkü akşam sindirim çok daha yavaş. Akşam yemeklerine başlarken mutlaka zeytinyağlı bir sebze yemekleri sofralarında olsun. Özellikle enginar ve kereviz karaciğerde detoksifikasyon yapacağı için hem iç yağlanmayı azaltacak hem karnımın daha düz görünmesini sağlayacak. Enginar ve kereviz. Evet. Hiç de yediğimiz gıdalar değil görüyorsunuz. Yani enginar ve kereviz. Bunu yiyeceğiz. Evet. Kabak ayrıyetten çok liflidir. Su oranı da çok yüksektir. Kabak tükettiklerinde yine kendilerini Allah'tan daha kabak düz, tüketiyorum. Evet. daha düz, daha rahat hissedecekler. Peki bunu airfryer'de pişirmenin zararı olur mu? Bunları? Şimdi airfryer ile ilgili yapılan çalışmalar var ama bu çalışmalarda şu an bizim önerdiğimiz şu: sebzenin direkt kendisini kullanın. Yağlı kağıt, işte alüminyum folyo, bir maddeyle etkileşime girmeden sebzeyi kendi başına koyuyorsanız zeytinyağlı, baharatlı kullanabilirsiniz. Ama alüminyum folyolar, işte bunun yanında yağlı kağıtlarla birlikte ısıyı aldığında yine içerisinde plastik, işte metaller karışmış oluyor. Onların kanserojen riski daha yüksek. Kağıtta üzerinde koyduğumuzdan yağ falan koymadan da pişirebiliyoruz airfryer'de. Evet, evet. O zaman sağlıklı gibi Evet. olabilir yani. Çünkü evde yemek yapanlar için hayat kurtarıcı. Hızlı, Airfryer'de pratik. yapmak hemen 15 dakikada 20 dakikada hazır. Burada pişirdik, enginar dedik, kereviz dedik, balık, hindi eti dedik. Bunlar kullanılabilir. Porsiyonlarda kaloriye göre hesaplıyoruz herhalde. Bunlara göre tükettik. Ondan sonra bir daha yemek yemeyecek miyiz? Akşam yemeğinde karbonhidratları konuşmadık. Kompleks karbonhidratlar kullanmalarını istiyorum. Kompleks karbonhidrat dediğimde kan şekerine yavaş karışan, glisemik indeksi düşükler. Basmati pirinci olur. Baldo pirinç, Türk pirinci asla önermiyorum. Hangi pirinç? Basmati pirinci. Esmer pirinç de Esmer olur. pirinç. Esmer O da pirinç oluyor. tüketebilirler. Kara buğday, greçka tüketebilirler. Ama ekmek yok mu akşam? Ben listelerimde ekmek yazmıyorum. Bak Danışanlarım bilir. ekmek akşam da yok. Glutensiz ekmek, kara buğday ekmeği akşam. Glutensiz olması dediğim gibi kalori olarak bir şey değiştirmeyeceği için yazmıyorum. Ekmek yasak. Peki tatlı? Tatlı da ikindide tekrar meyve veriyorum kahvenin yanına. Hem sabah kahvaltısında hem ikindide meyve yediği için bir daha tatlı arayışı olmuyor kişinin. Sabah kahvaltı yedik. Öğlen de yedik mi? Evet, öğlen de meyve veriyorum. Nasıl öğlen veriyoruz? Öğlenle sabah kahvaltı zaten birleştirdik zaten. 12'de 1'de veriyorum. Bir de 3,5-4,5'daki ara öğünde veriyorum. 3-4,5'da kahveyle beraber mi Evet, meyve? kahveyle beraber meyvamızı da kurtarmışız. Onu es geçmişiz. Akşam da ekmeksiz, tatlısız, meyvasız bir akşam geçiriyoruz. Çünkü meyve de karbonhidrat, ekmek de karbonhidrat ve akşam yediğiniz her karbonhidrat da göbekte. Neden?
Çünkü akşamları biliyorsun hareket yok. Herkes televizyonun karşısında yatıyor. Spor da yapmıyor, hareket de yapmıyor. Onun için daha çok yağ yapıyor. Öyle değil mi? Evet. Ondan dolayı akşamları karbonhidrat içeriğini sıfırlıyoruz. Peki bunları yaptık. Bunlarla beraber spor yapmaya gücümüz olacak mı? Vitamin desteği verecek miyiz? Gerekli kan tahlillerine bakılması lazım. Özellikle B12 seviyeniz düşükse, demir seviyeniz düşükse, D vitamini seviyeniz düşükse kilo veremezsiniz. Çünkü orada da yine vücut zor bir durumda olduğu için, kendi eksiklikleri olduğu için bir şey kaybetmek istemeyecek. Bu kan tahlillerinin düzenli baktırmaları gerekiyor. Doktorlarıyla konuşmaları gerekiyor. D vitamini, B12, demir, D vitamini bakılsın, hormonlarına bakılsın. Çünkü tiroidler çalışmadığında, hipotiroidi, Hashimoto tiroidi olduğunda yine kilo veremeyecek. Tamam. Bu bir kere normal kilo verme olayını bu şekilde diyetini ayarladı. Tabii beraberinde de spor da yapsınlar değil mi? Kesinlikle. Spor kaç kere yapsınlar? Gün içinde kendilerine bir 40 dakika ayırmalarını istiyorum. Bu hit kardiyolar şeklinde olabilir. Hit kardiyolar yağ yakımını destekler. Eğer yapamıyorlarsa, ya yaşları el vermiyorsa ya da sağlık durumu el vermiyorsa minimum bir 20 dakika tempolu yürüyüş yapsınlar muhakkak. Demek ki spor da yapıyoruz. Her gün spor yapmazsın. Diyet tek başına işe yaramayabilir. Onu baştan söyleyeyim size. Spor insanlara hayat enerjisi veriyor. Hayat enerjisi verdiği için diyete de uyumu da artırıyor. Aksi takdirde düşünün, yemeden içmeden kesilmişsiniz, az yiyoruz zaten, onu kestik bunu kestik. Bir de bakıyorsun spor da yapmıyorsun, metabolizman da yavaşlamış, o zaman depresyona girebilirsiniz. Onun için depresyona girmemek için sporu da beraberinde yapın ki aktivasyon olsun, enerjiniz artsın, kanınız hareketlensin ve yaza da fit girelim. Otururken de göbeğimiz çıkmasın. İnanın ki otururken göbeğiniz bir parçada çıkıyorsa aslında göbek bir parça var demektir. Onun için ne yapmamız lazım? Bu göbekten kurtulmak istiyorsak bunları hep beraber yapılmasında fayda var diyoruz. Ve eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bu şekilde düzenli ve sürdürülebilir beslendiklerinde kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Karınlar düzleşmeye başlayacak. Yaza daha fit girecekler. İzleyenlerimiz bize yorumlarda neleri hedeflediklerini yazarlarsa, bizimle hikayelerini paylaşırlarsa çok daha güzel olur. Şimdi bu diyetimiz, önerilerimiz normal, SIBO'su olmayan, herhangi bir problemi olmayan kişiler için verdiğimiz bir konuşmaydı. Şimdi bundan sonraki bizi takip ederseniz, daha sonra SIBO'su olan kişiler nasıl zayıflayabilir? Bizden haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve arkadaşlarınızın da bu videolarımızdan haberdar olabilmesi için paylaşabilirseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz.